Musalla Meydanı'na geldim. Burası Musalla Meydanı. Fortika tam şurada tepede. Daha halen 10 kilometre var. Yürümeye devam edelim bakalım. Kaldı 7.2 kilometre, yani %30'unu geçtik bile diyebilirim. Tam olarak şuraya gidiyorum. Kendime meydan okuyorum. Hadi bakalım. Gitmeye devam edelim. Şehirde askerler dolaşıyor bu arada. Adam bildiğiniz asker kıyafetiyle dolaşabiliyor. Çok fazla gördüm böyle. Bizdeki gibi değil. Bizde askerlerin askeri kıyafetle dışarı çıkması yasak. Burada adam dolanabiliyor yani şehrin içinde. O da bir garip geldi. İlk yokuşu çıktım. Tam şuradan gelmiştim. Saatim 13.01. Kendime ben 1 saat koyuyorum. 1 saatte o 5 kilometreyi çıkar mıyım? Çıkamam. Yok. O kadar da değil. 5 kilometre boyunca tepe ya da çıkılabilir. Neyse. Oh. Artık şehir yavaş yavaş elimin altında olmaya başladı. 5 dakika mola. Biraz su içeceğim. Ve sonra tırmanmaya devam. Şurada BİH yazıyor. Yani Bosnia i Herzegovina. Yani Bosna Hersek yazıyor. Bayağı az kaldı. Sanırım 2 kilometre falan. 2-2,5 kilometre falan kaldı. Vardım sayılır. Nostar Kalesi şurada. Son 2 kilometrem, yani %80'ini yürüdüm. Ta şuradan böyle şehrin dışına, artık oradan zigzag yapa çıktım. Şimdi buradan böyle geldim ve Fortika'ya devam. Tepeye varmaya devam. Ama artık rahatça görülebiliyor. Şuradaki bayrak. Bosna Hersek bayrağına ulaşmaya çalışıyorum. Orası Fortika. Yani bu dağın tepesi. Artık o kadar çok yukarı çıktım ki ileride rüzgar panelleri var. Rüzgar gülü var yani. Son 500 diyor. Hadi bakalım. Dağın en tepesine çıktım. Dağın en tepesine çıktım ve şimdi de Fortika Parkı deniyor burada. Park Fortica diye yazıyor. Fortika diye yazıyor. Şimdi de şuraya gideceğim. Ve böylelikle kendime okumuş olduğum meydan okumayı tamamıyla sonlandırmış olacağım. Şimdi korkunç bir şey yapacağım. Vallahi attığımda gacır gücür ses geliyor. Uf. Şimdi tam şuraya gideceğim. Bayağı kalbim güm güm atıyor ama Allah'ım, bir de cam yapmışlar. Kırılmaz inşallah. Buradan oraya gitmek yemin ediyorum şey ister.
ve bu korkumu da yenerek Fordica'nın en ucuna gelmiş bulunuyorum. BİH yazan yer yani Bosna i Herzegovina. Bu taşlardan onu yazmışlar. Bütün şehir hakikaten elimin altında yani. Vay be. Şimdi size genel kültür bilgi vereceğim. Genel kültür bilgisi vereceğim. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama şurada aslında şehre yenildiğinde çok daha net görülen, ki söylemiştim. Şurada bir kilise var. Nerede tam olarak? Kameradan baktığımda evet bak şuradaymış. Şu kilisenin çan kulesi, bir de şu haç. Bu haçın ismi Milanyum Haçı. Bu ikisi şehrin her yerinden rahatlıkla görülebiliniyor demiştim. Tabii şu an ben 10 kilometre dağa çıktığım için çok minik gözüküyor ama şehirden baktığınızda çok devasa bunların ikisi de. Şu Milanyum Haçı'nın hikayesini anlatacağım. Katedral Çan Kulesi'nin hikayesini ben başka bir videoda anlatmıştım. Onu da yüklerim. Şimdi sırada bunu anlatmakta. Bu Milanyum Haçı adından da anlaşılacağı üzere 2000 yılına, yani Hz. İsa'nın doğuşu 0 yılı kabul ediliyor miladi takvime göre. Bu da şu demek: 2000 yılına gelindiğinde 2 tane milenyum, yani 2000 yıl geçtiğinde yeni milenyuma girdiğimiz için artık 2001, 2002, 2003 diye Hristiyanlığın 2000. yılına bunun adına 2002 yılında tam olarak kamerada nerede bilmiyorum ama ben şöyle bir zoomlayayım. Işık da vuruyor güneşten dolayı. Hiç göremiyorum şu an kamerayı. Ama şuralarda bir yerlerde diye tahmin ediyorum. O 2002 yılında işte bu Milanyum Haçı yapılıyor. Ve biraz da böyle çok devasa ve şehrin her yerinden görülebilir bir haç olması da tabii Müslümanlar tarafından bir tık tepki alıyor. Ve bu hacın inşasına, yapılmasına binaen de birisi, hatta çok önemli birisi, çok güzel bir söz söylüyor. Çünkü 1995'te savaş bitiyor. Zaten Sırplar, Boşnaklar, Hırvatlar falan. Çok karmakarışık bir dönem. Ve hemen ardından bir 7 sene sonra da böyle devasa bir haç yapınca da bir tepki alıyor. Özellikle Müslüman dünyasından. Sanki nispet yapar gibi yapıldığından dolayı. Böyle çok çalkantılı, çok acılı bir dönemden sonra, hemen sonra. Dolayısıyla Bosna Hersek'in çok önemli bir ismi, Cumhurbaşkanı, ilk Cumhurbaşkanı Alije İzzetbegović çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki, istediğiniz kadar dağlara, tepelere haç dikin, göğe her baktığınızda hilali göreceksiniz diyor. Ki burada verilmesi gereken, verilmesi istenen mesaj şu: hilal İslam'ın sembolüdür. Bu da böyle bir genel kültür bilgisi olmuş olsun sizler için. Şunu şu taraftan geliyorsunuz bu arada. Şu korkunç yere atayım şöyle. Şu korkunç yere giriyorsunuz. En tepesine gidiyorsunuz. En uç tarafına gittikten sonra buradan geri geliyorsunuz. Bunun sıkıntılı yanı şu. Dediğim gibi şu cam tarafına gittin mi aşağıyı görüyorsun. 10 kilometre aşağısını görebiliyorsun. Bu çok sıkıntı. 1, 2, birkaç kişi girdiği zaman, sen en uçtaysan, buradan birisi girdiğinde özellikle kiloluysa sallanıyor zangır zungur o taraf. Ondan sonra nabzınız bir anda yükseliyor. Kalp atışlarınız bir anda hızlanıyor. 10 kilometre yukarıda. Bunu da yaşamadım demem. Biraz önce yaşadım. Fotoğrafımı çeken kişiler sağ olsun çektiler ama 2 kişi bir girdiler. Ben öteki tarafta sallanmaya başladım. Bunu da yaşadım. Bir meydan okumanın daha sonuna geldim. Aslında bu benim turistik olarak bir meydan okumanın daha diyorum ama ilk meydan okumam. İlk meydan okumamı başarıyla tamamladım. Kendime meydan okudum. 10-12 kilometre Fordica Dağı'nın en tepesine çıktım. Ve en tepesine çıktıktan sonra oraya inşa edilmiş böyle ne diyeyim, park
diyeyim. Sonuçta Park Fordica diye yazıyordu. Ya da Fordica ya da Fordica. Artık bilmiyorum, ben Fordica diyorum. Doğru telaffuzunu siz araştırabilirsiniz. Her neyse. Fordica Dağı'nın en tepesine çıktım ve bu yapılmış olan yapısının en ucuna gittim ve böylelikle meydan okumamı başarıyla sonlandırdım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Çok muazzam bir deneyim oldu benim hayatımda ya. Saraybosna, Zenica, Travnik, Tuzla, şimdi Mostar ve gencecikken. Yıllar sonra hiç unutamayacağım bir deneyim olmuş oldu bu benim için. Şu tepeden aşağıya ne bisiklet. Vallahi yardırılırdı ha. Şuraya kadar böyle giderdin. Bundan sonra buradan dönemezdin ama. Rüf diye aşağıya uçardın. Ama mutlu ölmüş olurdun. Madem bisikletimiz yok, o zaman koşacağız. Yeah! Bakalım kaç dakikada ineceğiz aşağıya. Saat 12'de bine çıkmıştım ama saat şu an İstanbul saatine göre tam 3. Herhalde 1 saatte, 1,5 saatte çıktım. Ama 10 dakikada ineceğim aşağıya.